Merhaba akrepler, 2026 yılı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili akrepler, 2026 yılı sizin için derin dönüşüm, içsel farkındalık ve güç kazanma yılı olacak. Gökyüzü size diyor ki, eski kalıpları bırakın, kendi gücünüzü yeniden keşfedin ve yaşamın her alanında stratejik adımlar atın. Bu yıl özellikle ev, aile, yaratıcılık, kariyer ve ortaklıklar alanında köklü değişimler ve fırsatlar sizi bekliyor. Hadi adım adım gezegenlerin etkilerini inceleyelim. Plüto 2026 boyunca Kova burcunda sizin dördüncü evinizde, yani ev, aile, kökler ve temel güven alanında ilerliyor. Bu transit aile yaşamınızda ve özel alanınızda derin dönüşümler getiriyor. Nisan'la Eylül arasında Plüto retrosu var. Aile içi meseleler, taşınma, ev veya köklerinizle ilgili eski konuları tekrar gündeme getirebilir. Bu dönem eski kalıplardan özgürleşerek kendinizi ev ortamında hem de ruhsal olarak yeniden inşa etmeniz için fırsatlar sunuyor. Duygusal köklerinizle yüzleşmek ve içsel güveninizi güçlendirmek 2026'nın temel temalarından biri olacak. Neptün 2026'ya Balık burcunda giriyor ve 5. evinizde yaratıcılık, aşk, hobiler ve kendini ifade etme alanında etkili olacak. Hayal gücünüzün, yaratıcı projelerinizin ve romantik ilişkilerinizin derinleşmesi için ideal bir dönem. 27 Ocak'ta Koç burcuna geçecek ve uzun bir dönem orada kalacak. Uranüs 2026 başında Boğa burcunda retro pozisyonda ve sizin 7. evinizde, yani ortaklıklar ve evlilik alanında hareket ediyor. 16 Ocak'ta retrosunu tamamlayarak ileri harekete geçecek ve 25 Nisan'da da İkizler burcuna geçerek 8. evinize, yani ortak kaynaklar, miras, dönüşüm, eşin parası ve krizler alanına kayıyor. Bu transit ortaklıklar ve finansal ortaklıklar üzerinden beklenmedik değişimler ve fırsatlar sunuyor. Ortak projeler, eş veya iş ortaklıklarıyla ilgili ilişkilerde, hatta miras ve ortak finans konuları gündeminizi meşgul edebilir. Beklenmedik sürprizler sizi hem finansal hem de duygusal olarak güçlü kılacaktır. Satürn ise 2026'ya Balık burcunda başlıyor. 5. evinizde yaratıcılık, aşk ve hobiler alanında etkili oluyor. 14 Şubat'tan itibaren Koç burcuna geçecek. 6. evinize, günlük iş ve sağlık alanınıza kayacak. 21 Şubat'ta da Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşum yapacaklar. Bu kavuşum yaratıcılık ve iş alanında disiplin ile ilhamı birleştirmenizi sağlayacak. 17 Temmuz'da 2 Aralık arasında Satürn retrosu var. Hem yaratıcı projelerde hem de iş ve sağlık konularında tekrar değerlendirme fırsatı sunuyor. Bu dönem sorumlulukları yönetme ve uzun vadeli stratejiler geliştirme açısından çok önemli olacak. Jüpiter ise 2026'ya Yengeç burcunda retro olarak giriyor. 9. evinizde, yani yüksek eğitim, yurt dışı, vizyon ve uzun yolculuklar alanında etkili oluyor. 6 Mart'ta ileri harekete geçerek fırsatlarınızı tekrar açacak. Bu konularda 1 Temmuz'da da Aslan burcuna geçiyor. 10. evinize, yani kariyer, prestij ve toplumsal statü alanına kayıyor. 8 Aralık'ta tekrar retro yapacak. Bu kariyer ve toplumsal alandaki hedefleri gözden geçirmeniz için önemli bir zaman. Jüpiter vizyonunuzu genişletmenize, kariyer fırsatlarınızı yakalamanıza ve toplumsal statünüzü güçlendirmenize destek olacak. Venüs ise baktığımızda Terazi burcunda bir retrosu var. 3 ile 14 Kasım arasında ve 12. evinizde, yani bilinçaltı, ruhsal şifa ve gizli ilişkiler alanında etkili olacak. Geçmişten gelen ilişki temaları veya içsel duygu durumlarınızı tekrar gözden geçirme fırsatı doğacak. Ruhsal arınma, gizli yetenekleri keşfetme, plütonik aşklar, bilinçaltı desenleriyle yüzleşme zamanı. Merkür ise 2026'da 3 kez retro yapacak. Hepsi de Su burcunda. 26 Şubat'la 21 Mart arasında Balık burcunda 5. evinizde retro yapacak. Yaratıcılık ve aşk alanında yeniden bir değerlendirme getirecek. 30 Haziran'la 24 Temmuz arasında Yengeç burcunda retrosunu yapacak. 9. evinizde eğitim, yurt dışı ve vizyon konularında
gözden geçirme getirecek. 23 Ekim ile 14 Kasım arasında ise Akrep Burcu'nda yani birinci evinizde kimlik ve dışa vurum alanında revizyon isteyecek. Bu retrolar hem zihinsel hem duygusal hem de stratejik olarak sizi güçlendirecek ve önemli kararlar almanızı kolaylaştıracak. Ay düğümleri ise yılın ilk yarısında Balık-Başak aksında yaratıcılık, aşk, hobiler ve sosyal çevre konularında karmalar ve fırsatlar öne çıkıyor. 24-27 Temmuz'da ise ay düğümleri Kova Aslan aksına geçecek. 4-10 ev aksınızı etkiliyor. Ev, aile, kariyer ve toplumsal statü arasında denge kurmanız gerekecek. 2026'nın önemli temalarından biri bu. Sevgili akrepler, 2026 yılı size derin dönüşüm, içsel farkındalık ve güçlenme temalarını öğretecek. Plüto 4. evde ev, aile ve köklerle ilgili dönüşümleri başlatıyor. Neptün yaratıcılık, aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili alanlarda ilham veriyor. Uranüs ise 8. evinizde sürprizler, krizler, ortak paylaşımlarla ilgili fırsatlar sunacak. Satürn ise 6. evinizde olacak. Sorumluluk ve disiplin kazandıracak size iş hayatınızda ve günlük rutinlerinizde. Jüpiter ise 10. evinizde vizyon ve kariyer fırsatlarını açıyor olacak. Venüs ve Merkür retroları ise bilinçaltı, içsel denge ve kimlik alanında yeniden yapılandırma sağlıyor. 2026 sonunda hem duygusal hem zihinsel hem de stratejik olarak güçlenmiş bir akrep olarak yolunuza devam edeceksiniz. Gerçek güç dönüşüme açık olmakta ve her alanda stratejik adımlar atarak kendi yolunuzu inşa etmekte gizlidir. 2026 sizin için bir derin dönüşüm ve güç yılı olacak. Her deneyimi bilinçle değerlendirin ve kendi gücünüzü ortaya çıkarın. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak Burcu'nda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 dakika 02, 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık Burcu'nda parçalı ay tutulması. Şimdi bu tutulmalarla ilgili kısa bilgiler de vereceğim size. Sevgili akrepler, 2026'nın en çarpıcı gökyüzü olaylarından biri bu. Kova burcundaki güneş tutulması 17 Şubat'ta gerçekleşen. Sizin için köklenme, aidiyet ve içsel huzur temalarında güçlü bir dönüşüm enerjisi taşıyor. Çünkü tutulma haritanızın 4. evinde, yani ev, aile, geçmiş ve iç dünyanızla ilgili alanda gerçekleşiyor. Bu tutulma size adeta şunu söylüyor: kendini yeniden inşa et. Çünkü içsel güvenin değiştiğinde hayatın temelleri de değişir. Ev ve aile alanında büyük değişimlere gebe bir tutulma bu. Güneş ve Ay Kova burcunda ailevi konularda özgürleşme, bireyselleşme ve yeni bir düzen kurma ihtiyacını tetikliyor. Ancak bu tutulma Boğa burcundaki Uranüs'te de kare açıda, özellikle ilişkiler ve aile bağları alanında ani değişimler yaşanabilir. Ev taşımak, aileden ayrılmak, miras konuları ya da geçmişle ilgili bir yüzleşme gündeme gelebilir. Bazılarınız için bu tutulma artık kendi yoluma gitmeliyim diyerek bağımsız bir yaşam alanı kurmak anlamına da gelebilir. Bazılarınız için ise aile ilişkilerinde yeni sınırlar belirleme sürecini başlatabilir. Uranüs burada net bir mesaj veriyor. Gerçek aidiyet özgürlüğünden vazgeçtiğinde değil, kendine sadık kaldığında başlar. Bu yüzden bazı bağlar kopabilir ama yerine daha dürüst, daha sağlam temeller atılacaktır. 4. ev aynı zamanda bilinçaltını, geçmiş kayıtlarını ve içsel güven duygusunu da temsil eder. Bu tutulma sizi en derin duygusal köklerinize inmek üzere çağırıyor. Belki geçmişten gelen bir korku, bir yara ya da çocukluk döneminden taşıdığınız bir güvensizlik yüzeye çıkacak. Ama bu bir kriz değil, şifa fırsatı. Gökyüzü size diyor ki geçmiş seni tanımlar ama seni sınırlayamaz.
Artık geçmişi onurlandırarak kendi içsel gücünüzü yeniden tanımlama zamanı. Bu tutulma iç dünyanızı yeniden yapılandırarak sizi daha güçlü, daha huzurlu bir temele taşıyacaktır. Sevgili akrepler, 3 Mart'ta gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için geleceğe dair vizyon, hedefler ve sosyal çevre konularında büyük bir uyanışı temsil ediyor. Bu tutulma doğum haritanızın 11. evinde, yani konu, dostluklar, topluluklar, hayaller ve idealler. Evren size diyor ki artık geleceğe farklı bir yerden bakma zamanı. Bu tutulma sadece çevrenizi değil, hayata hangi amaçla hizmet ettiğinizi de sorgulatacak. Tutulmanın esnasında Ay, Güney Ay düğümüyle birlikte 11. evinizde kavuşumda olacak. Bu artık size hizmet etmeyen çevreleri, alışkanlıkları ya da idealleri geride bırakma zamanının geldiğini gösteriyor. Belki uzun zamandır bir grubun parçasıydınız ama artık bu frekans size uymuyor. Belki bir dostluk yoruldu, bir işbirliği anlamını yitirdi. Bu tutulma bu bağları zarafetle kapatmak için geldi. Balık burcundaki Güneş Kuzey Ay düğümüyle 5. evinizde kavuşumda artık kalpten yaşa diyor. Yani başkalarının beklentileri değil, sizin yaratıcılığınız, tutkunuz ve sevginiz yön verecek bundan sonra. Bu tutulma kendinize ait bir gelecek kurmanız için sizi harekete geçiriyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin 2. evinizde, yani para, özdeğer ve güven alanınızda bulunuyor. Bu enerji değerimi kim belirliyor sorusunu karşınıza çıkarabilir. Belki bir arkadaş grubunda yeterince takdir görmüyorsunuzdur ya da emeğinizin karşılığını almıyorsunuzdur. Lilith burada size diyor ki artık kendi değerini sen belirle. Bu tutunma maddi ve manevi bağımlılıklarınızı fark ettirebilir. Özellikle onay alma ya da ait olma ihtiyacı üzerinden gelişen ilişkiler şimdi sorgulanabilir. Ama bu farkındalık sizi özgürlüğe taşıyacaktır. Bu 12 Ağustos'ta gerçekleşen tam güneş tutulması sevgili akrepler için 10. evlerinde gerçekleşiyor. Yani kariyer, toplumsal statü, yön, otorite figürleri ve yaşam hedefleri alanında. Bu tutulma hayatınızın yönünü değiştirebilecek kadar güçlü bir dönüm noktasını simgeliyor. Artık geçmişin gölgelerinden çıkıp kendi ışığınızla görünür olma zamanı. Aslan burcundaki Güneş Ay kavuşumu sizin toplumsal statünüzü, meslek yönünüzü ve kişisel hedeflerinizi yeniden tanımlıyor. Bu tutulma ben ne istiyorum sorusuna verdiğiniz cevabı tamamen değiştirebilir. Belki yıllardır yürüdüğünüz bir yoldan sapacaksınız. Belki yepyeni bir yön belirleyeceksiniz. Ama kesin olan bir şey var. Artık arka planda kalmayacaksınız. Bu tutulma sizi görünür olmaya çağırıyor, kendi otoritenizi kurmaya, kendi isminizi bir markaya dönüştürmeye. Evren adeta diyor ki artık başkalarının planlarında değil, kendi sahnende oyna. Jüpiter'le Merkür'de Aslan Burcu'nda kavuşumda kelimenin tam anlamıyla vizyonun genişlemesi anlamına geliyor. Zihinsel, entelektüel ve profesyonel olarak büyüyorsunuz. Bu enerjiyle birlikte büyük projeler, büyük konuşmalar, yazılar veya topluluk önünde sunumlar öne çıkabilir. Kendinizi ifade etme gücünüz artıyor. İnsanlar sizi daha fazla dinliyor. Bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya karşıtlık yapıyor yalnız. Bu da demek oluyor ki ev, iş dengesi, aileyle ilgili sorumluluklar veya geçmişteki otorite figürleriyle yüzleşme temaları da gündeme gelebilir. Plüto size şunu soruyor. Gerçek güç kontrolde değil, gerçek etki yaratabilmekte mi? Artık eski kalıplardan özgürleşiyorsunuz. Kendinizi başkalarıyla savaşarak değil, kendi merkezinizde kalarak ispatlayacaksınız. 28 Ağustos'taki Balık burcunda gerçekleşecek olan tam ay tutulması sizin için yaratıcılığın, aşkın, çocukların, kalpten gelen tutkuların ve kendinizi ifade etme biçiminizin derin bir dönüşümünden geçtiği bir zaman olacak. Bu tutulma kalbiniz ne istiyor sorusunu ruhunuzun merkezine yerleştiriyor. Sizin için bu tutulma kalp çakrasının açıldığı duygusal bir uyanış zamanı. Bu tutulma size şunu soruyor. Gerçekten ne için yaratıldın? Ne seni hayata bağlıyor?
İçinizde bastırılmış arzular, söylenmemiş duygular, ertelenmiş hayaller artık yüzeye çıkıyor. Bu tutulma hayatınıza anlam katan tutkularınızı yeniden hatırlamanız için geliyor. Artık başkaları için değil, kalbiniz için yaşama zamanı. Balık burcundaki bu ay tutulması sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev aşk, çocuklar, yaratıcı projeler, eğlence, sahne, kendini ifade etme ve içsel neşe alanıdır. Bir süredir bastırdığınız duygular varsa, özellikle aşkla veya yaratıcılıkla ilgili, bu tutulma onları görünür kılacak. Bazılarınız için bu bir aşkın bitişi ya da yeni bir duygusal başlangıç olabilir. Bazılarınız için ise uzun zamandır ertelediğiniz bir proje ya da yeteneğin yeniden hayata dönmesi anlamına gelir. Balık enerjisi burada size ilham verecek, kalbinle yarat, aklınla değil diyecek. Tutulma sizi duygularınızla daha barışık, daha sezgisel ve sanatsal bir alana yöneltiyor. Yaratıcılığınızın sınırlarını aşabilirsiniz. Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs'e de kare açıda gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu açı sosyal çevrenizde ya da arkadaşlık ilişkilerinizde ani değişimlere işaret ediyor. Belki bir arkadaşla yollarınız ayrılacak, belki de sizi şaşırtacak bir haber alacaksınız. Aynı zamanda hedeflerinizde ani yön değişiklikleri de yaşanabilir. Uranüs burada size diyor ki artık aynı çevrede, aynı hedeflerle kalamazsın. Yeni bir yön, yeni bir vizyon gerekiyor. Bu tutulma sizi duygusal olarak özgürleştirecek bir farkındalıkla buluşturuyor. Kalbiniz ne istiyorsa artık oraya gitmekten korkmayın. Sevgili dostlar, yeni bir yıla adım atarken unutmayın, 2026 sadece takvimde bir değişim değil, aynı zamanda bilincimizin ve hayatımızın dönüşüm yılı. Gökyüzü bize cesaret, ilham ve fırsatlar sunuyor. Kendi ışığınızı takip edin, kalbinizin rehberliğine güvenin ve her adımda kendinize ve çevrenize değer katın. Ben de size bu yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Her yeni gün size farkındalık ve sevgi getirsin. Hoş geldin 2026, cesaretin, bilincin ve kalbin yılı. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun. Mutlu yıllar.